Şubat ayının en önemli gökyüzü olaylarından biri bu Aslan Burcu'ndaki Dolunay olacak. Olasılıklara geçmeden önce benimle ilk defa karşılaştıysanız hoş geldiniz. Ben Fulya. Burada her ay gerçekleşecek olan gökyüzü olaylarını size öncesinden videoya çekip aktarıyorum. Sizler de buna göre kendinizi programlamak, bazen tedbir almak, bazen de ne için oluyor anlamlandırmak isterseniz beni takip edip bildirimlerinizi açabilirsiniz. Instagram'da da günlük paylaşımlar yapıyorum. Şuraya adresimi bıraktım. Danışmanlık almak için de bana mail atabilirsiniz veya Instagram üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Dolunay'ın genel etkileri tüm burçları ilgilendiriyor. Sadece burcunuzu dinlerseniz bir şeyler eksik kalacaktır. Mesela nasıl Mars Yengeç retrosu genel enerjimizi düşürdüyse Aslan Dolunay'ında ya da tüm gökyüzü olaylarının da bir genel yayılma durumu var. Kimi daha çok, kimi daha az etkilenecek tabii ki ama kendinizi, ülke durumlarını, dünyayı, olasılıkları daha net algılamak için şu genel kısmı da lütfen atlamayın. Evet, şimdi geçelim bakalım bu sürpriz dolunayda neler var. 12 Şubat saat 16.53'te Aslan Burcu'nun 24 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Şimdi bu dolunayın etkileri tam bir hafta öncesinden başlayacak. Yaklaştıkça daha da yoğun hissedeceğiz bunun etkilerini. Dolunaylar genelde bir tamamlanma, netleşme ve bir konuya daha fazla ışık tutan dönemleri anlatır. Duygularımız artık daha fazla yüzeydedir ve bazı duygularımızı daha dramatik, daha coşkulu, daha isyankar ve yoğun bir şekilde yaşayabiliriz. Ocak sonu Şubat başından beri kimlerle görüştüyseniz, konuştuysanız, ne gibi gündemleriniz olduysa ya da nelerle meşguldüyseniz artık şöyle bir bakın. Şimdi o konularla ilgili çok şaşırtıcı, hiç beklemediğiniz gelişmeler gündeme gelebilir. Olmaz dediğiniz olabilir, gitmez dediğiniz kişiler gidebilir, gelmez dediğinizde bir anda kapınızı çalabilir. Beklediğiniz bir haber sürpriz bir şekilde, sürpriz bir zamanda gelebilir. Uranüs bu dolunayda çünkü başrolde olacak. O yüzden ne çıkacağı, ne olacağını kestirmek aslında çok da mümkün olmayabilir. Ancak neticede bu bizim için sürpriz, biraz da böyle şaşırtıcı tabii ki etkiler taşıyor olacak. Detaylara ineceğim. Öncelikle şu Aslan Burcu temasına bir bakalım istiyorum. Evet, çok enerjik, kendimizi ve gücümüzü göstermek istediğimiz, biraz böyle gururlu, liderliğimizi ortaya koyacağımız, sahnede olmak isteyeceğimiz, özgüvenimizi de yükseltebilecek bir zaman olacaktır. Ayrıca liderleri, ünlü kişileri, yöneticileri, üst düzey kişileri belli ki çok fazla konuşacağız. Hem ülkemizde hem de dünya gündeminde. Uranüs etkili dolunaylar biraz böyle tedirgin ediyor aslında bizi. Çünkü çok sert bir etkileşim kuruyorlar. Bu da demek oluyor ki sağa solu belli olmayan, bizi biraz böyle şaşırtan, belki büyüleyen, şok etkisi yaratacak bazı gündemleri önümüze getirebilir. Kendi çevremizde de, ülkemizde de veya dünyada da. Mesela neler olabilir? Sabit burçlarda bir dolunay ve Uranüs'ten de sert bir açı alıyorsa, tabii ki yer hareketliliğini, depremleri, fırtınaları, aniden değişen hava koşullarını, doğa olaylarını, uçaklar veya hava alanlarıyla alakalı sıkıntıları getirebilir. Bugünlerde Yunanistan mesela bununla ilgili çok güzel önlemler almış gerçekten. Keşke ülkemizde de bu şekilde tedbirler alınsa vatandaşlar için. Çünkü aynı denizi paylaşıyorsak risk bizim için de var demektir. Bu yüzden deprem ve doğal afetler ülkesi olduğumuzu aslında hiçbir zaman unutmamak gerekiyor ve böyle riskli dolunaylarda da veya gökyüzü olaylarında ekstra kendimiz tedbir almamız gerekiyor. Neler yapmamız gerektiğini artık hepimiz zaten biliyoruz. Şimdi para piyasaları ve altında iniş çıkışlar, beklenmedik hareketlilikler var gibi görünüyor. Bir benzeri de aslında Mayıs ayında gerçekleşecek. Ülke ve dünya liderleri, yöneticiler, üst düzey kişiler, sanatçıların güç çekişmeleri, krizlerine, saldırılarına ya da makamlarından belki uzaklaştırılmalarına sebep olabilir. Bir skandal patlayabilir. Bir sanatçının da vefat edebileceğini ben düşünüyorum. Ülkemizde de olabilir. Dünyada da ses getirecek bir kişi olabilir. Çünkü bu dolunayın önemli olmasının aslında bir sebebi de yaklaşan 14 Mart'taki tutulmaya bir nevi aslında habercisi. Çünkü tutulmaların etkileri bir ay öncesinden başlıyor. O yüzden hani önemli bir sanatçı, sahne insanı, bir liderin vefatı veya bu kişilerle alakalı hiç beklemediğimiz skandal haberleri duyabiliriz demektir. Gelelim ilişkilere. Dolunay'ın burcu zaten Aslan. Bu zaten bize aşk ve ilişkileri anlatıyor. Şimdi bu dolunay bazı ilişkileri tabii ki bitirebilir. Bitirebilecek kadar güçlü bir dolunay. Ancak çok sıkıntılı olanları, zaten hani kopacak olan ilişkilerden bahsediyorum ben. Eğer sağlam giden bir ilişkiniz varsa
Değil dolunaylar, tutulmalar bile o kadar aslında etki etmez. Sizi transit geçer. İlişkilerde bu özgürleşme isteği, bağımsızlık dürtüsü çok fazla öne çıkabilir. Bekar olanlar için tabii ki aniden böyle birine çekim duyma, bir anda bir ilişkiye başlama kararı hızlı bir şekilde gelişebilir. Birinin gelip size açılması, hiç beklemediğiniz bir kişiden sürpriz bir telefon almak, sürpriz bir ilişkinin içerisinde kendinizi bulmanız söz konusu olabilir. Bu arada Venüs de Koç burcunda olacağı için hani böyle hızlı başlayan ve hızlı bitebilecek, bir hevesle başlayan ve kısa süre sonra bitebilecek ilişki modellerini de getirebilir. Ancak bu herkes için tabii ki geçerli değil. Altını çizmek istiyorum. Sürdürmeye niyeti olan, heves olarak ilişkileri görmeyen, gerçekten kişiyi tanımak ya da yol arkadaşlığı yapmak isteyenler, ilişkinin ve karşıdakinin de kıymetini bilen insanlarla bu dönemi atlatmak daha kolay olacaktır. Bu yüzden kimi hayatınıza aldığınız aslında çok önemli olacak. Sonuç olarak sürprizlere hazır olun. Bir anda böyle yönümüzü değiştirebiliriz, fikrimizi değiştirebiliriz bu dolunayla birlikte. Şimdi bu dolunaydan en olumlu etki alacak burçlar Yay, İkizler, Koç ve Teraziler. En sarsıcı ve yoğun etki alacaklar da Boğa, Akrep, Kova ve Aslanlar, yani sabit burçlar. Bu sabit burçlar biraz böyle gelişen koşullara karşı da aslında esnek olsa iyi olur diyorum. Bir konu herkeste bir farkındalık mutlaka uyandıracaktır. Mutlaka bir uyanışı, toplu bir uyanışı getirebilir. Bir diğeri de dediğim gibi Mayıs ayında olacak gibi görünüyor. Zaten Uranüs'ün Boğa'da artık hani son sert dolunay ve yeni aylarına giriyor olacağız bu sene. Demek ki doğada bizler de genel olarak bir uyanış, isyan, farkındalık, zorunlu değişimler söz konusu olabilir. Bazı protestolar, dediğim gibi isyanlar, özgür hissedemediğimiz bazı konularda da bunu daha fazla dile getirmemiz söz konusu olabilir. Fazla lüks tüketimi var burada. Yani bir anda böyle çok yoğun bir harcama yapılabilir. Biraz böyle iletişim açısından ağzımızdan hiç çıkmaması gereken cümleler çıkabilir. Çok yaratıcıyız. Hani böyle sanat, dans, sanatsal tüm işler açısından güzel zamanlar, orijinal fikirler de ortaya çıkartabilirsiniz. Kullanın. Harika işler, dediğim gibi sergileyebilirsiniz. Odağımız ikili her türlü ilişki olacak. Bir kere bunun altını çizmek istiyorum. Tutulmalar öncesi bir nevi bastırılan, belki de böyle saklı olan duyguların daha fazla görünmesi, olayların ortaya çıkışını hızlandıran bir dolunay olacaktır. Zaten her şey çok hızlı bu dolunayda. Mars retroya rağmen bunu söylüyorum. Hızlı ve ani bir şekilde gelişebilir. Dolunayı konuşsak, anlatsak aslında daha fazla şey anlatacağım, anlatırım da, ancak burçlar kısmına geçelim istiyorum. Bu kısmı daha fazla uzatmayalım ve koçlarla başlayalım. Koç ve yükselen koçlar bu dolunay 12 Şubat'ta, ama etkileri bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde almaya başlayacağız. Sonrasındaki bir haftada devam edecek. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Genel gündemlerinizi anlatır. Ancak sizin şahsi haritanıza göre tabii ki başka gündemleriniz de ortaya çıkabilir. Şimdi koçların 5. evinde bir dolunay gerçekleşecek. Tabii ki beklemediğiniz bir anda aşk hayatınıza girebilir. Aynı zamanda böyle çok sosyalleştiğiniz, sosyal çevrenizden de bir ilişkiyi, aşkı getirebilir. Venüs de zaten Koç burcunda, yani yükselen evinizde seyahat ediyor olacak. İlişki için ekstra desteklendiğiniz, dikkat çektiğiniz bir dönemden geçiyorsunuz. Hayattan keyif almak, yaratıcı işler için içinde olmak, hobilerinize daha fazla eğilmek, belki böyle dış görüntünüzde, imajınızda bazı değişiklikler yapmak, işte sporu hayatınıza katmak da isteyebilirsiniz. Sadece aşkta ve arkadaşlıklarda iletişime dikkat, güç savaşlarına girmemeye lütfen özen gösterin. Sürpriz aşkları getirebileceği gibi yolunda gitmeyen ilişkileri, her türlü ilişki olabilir, bir anda kopartabilir. Çocuklarla ilgili bazı konularda, varsa tabii ki çocuğunuz, onun hayatıyla ilgili bazı netleşmeler, tamamlanmalar da yaşanabilir. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay süreci geçer. Motive olduğunuz, enerjik olduğunuz bir dolunay olarak geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Boğa ve yükselen boğalar, 12 Şubat'taki dolunay etkileri bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde başlayacak. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Genel gündemlerinizi aktaracağım, ancak sizin şahsi haritanıza göre tabii ki başka etkiler de alacaksınızdır. Şimdi yükselen boğaların aslında bu dolunay 4. evinde meydana geliyor. Demek ki aile, yuva, gayrimenkul, alım, satım işleriyle alakalı bazı hızlı gündemleriniz oluşabilir. Mesela istediğiniz bir ev vardır. Belki beklemediğiniz bir anda bununla ilgili bazı gelişmeler yaşanabilir. Bu ara bir tatil, bir işe ara verme, evle iş arasında dengeyi bulma ve ani bazı kararlarda bu konularda
alma potansiyeline sahipsiniz. Birlikte çalıştığınız kişilerle böyle patrondur, yöneticidir, bu tip böyle otorite kişilerle, figürlerle aranızda fikir uyuşmazlıkları ya da böyle güç çekişmeleri, sert diyaloglar ortaya çıkabilir. Ev değişimi sadece bir yere taşınmak bu arada demek değil, aynı zamanda geçici bir süreliğine başka bir yere gitmek olarak da düşünülebilir. Dediğim gibi bu belki bu sıralar izne ayrılmak, evle ilgili bazı belki yatırımlar yapmak, tadilat, tamirat işlerine girişmek, bunlarla uğraşmak veya aile içerisinde evle alakalı konularda sürpriz, beklenmedik bazı gelişmelerin olması da söz konusu olabilir. Umarım sizler için çok keyifli bir dolunay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. İkizler ve yükselen ikizler, bu dolunay 12 Şubat'ta ama etkileri aslında bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde başlayacak. Şimdi anlatacaklarım tabii ki genel etkilerdir. Genel gündemlerinizi anlatacağım. Sizin şahsi haritanıza göre tabii ki farklı farklı etkilerde alabilirsiniz demektir. Şimdi ikizlerin bu dolunay 3. evinde gerçekleşecek. Demek ki sizler için böyle plansız bir yolculuk ortaya çıkabilir. Planladıysanız da bunlarda bir değişikliğe gidebilirsiniz. Aniden bir yolculuk yapmak isteyebilirsiniz. Daha önce gittiğiniz ya da uzak bir yere, yurt dışına seyahat edebilirsiniz. Bu arada böyle düşünceleriniz, fikirleriniz çok böyle yoğun ve bir konuda uyandığınız bir konuda farkındalığınızın yükseldiğini gözlemleyebilirsiniz. Eğitimle alakalı işleriniz olabilir. Yurt dışı veya yabancılarla bağlantılı işleriniz de olabilir. Bu pasaport, vize, oturumla alakalı da tabii ki olabilir. Bunlarla da ilgilenmeniz gereken bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Belki uzaklardan birilerini görmek için bir seyahat edebilirsiniz. Bu sıralar girdiğiniz sosyal çevrelerde biraz daha fazla dikkatleri üzerinize çekebilirsiniz ve eğer bekarsanız da yakın çevreniz vasıtasıyla birileriyle tanışabilirsiniz. Bilinçaltınız, korkularınız, kaygılarınız bu ara çok hareketlenebilir bu dolunayla beraber. Ayrıca en yakınlarınızın hayatında da çok önemli, şaşırtıcı, şok edici bazı gündemler ortaya çıkabilir. Bunları da duyabilirsiniz. Çok fazla iletişimde olduğunuz, yakın çevrenizle sık iletişim kurduğunuz böyle 1-2 haftadan geçiş yapabilirsiniz. Umarım sizler için de çok çok keyifli bir dolunay süreci olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın. Yengeç ve yükselen yengeçler, bu dolunay 12 Şubat'ta gerçekleşecek ancak etkilerini bizler bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde almaya başlayacağız. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir, genel gündemlerinizdir. Ancak sizin şahsi haritanıza göre farklı farklı başka etkiler de alırsınız. Bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi yengeçlerin ikinci evlerinde bir aslan dolunayı gerçekleşiyor. Demek ki bu dolunay yengeçler için bazı lüks harcamaları getirebilir. Sosyalleşmek veya bazı alım satımlar için bütçe hesaplamalarına girmelerine sebep olabilir. Venüs de kariyer evinizden geçtiği için böyle ufak tefek şanslar yakalayabilirsiniz işle ilgili, kariyerinizle ilgili. Bunun için potansiyeliniz yüksek. Ortaklı bazı işler, güzel işbirliklerinde tabii ki getirebilir. Beklediğiniz bir para varsa ya da bir proje varsa belki bununla alakalı bir onaylanması veya bu sayede farklı gelir kapılarının açılması da söz konusu olabilir. Hiç beklemediğimiz bir yerden, çevreden, bir dostumuzdan bir para da gelebilir veya siz dediğim gibi bu aralar fazla harcamalar yapabilirsiniz. Şimdi en çok maddi konular gündeminizde gibi görünüyor. Ani para harcama ve beklenmedik harcamalara da açık olmanız iyi olur sizler için. Bazı borçlar, ödemeler, banka işleriniz, nafaka, sigorta işleriniz, alacak, verecek konuları da gündeminizde olabilir. Umarım çok keyifli bir dolunay olarak geçirirsiniz bu dolunayı. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Aslan ve yükselen aslanlar, bu dolunay 12 Şubat'ta ama etkilerini bizler bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde almaya başlayacağız. Sizin şahsi haritanıza göre tabii ki bambaşka etkiler de alabilirsiniz. Ancak dediğim gibi bunlar genel gündemlerinizi anlatacak. Aslanların yükselen evinde bu dolunay, yani birinci evleri etkilenecek. Sizler çok fazla ön planda olacaksınız, çok popülersiniz, çok göz önündesiniz. Sizin verdiğiniz kararlar, söylemleriniz, imajınızdaki değişiklikler, ani kararlarınız, kariyerinizle alakalı, hayatınızla ilgili verdiğiniz kararlar ve hızlı değişimler, beklemediğiniz gündemler, olmaz dediklerinizin olduğu bir dönem. Hala bilinçaltınızdaki kaygılar, korkular çok hareketli. Bunu ayrıca söylemek istiyorum. Ama odağınız ikili ilişkiler, dostluklarınız, ortaklıklarınız diyebilirim. Biraz iletişimde dikkatli olunması gereken bir süreç. Bu ara konuştuklarınıza, kararlarınıza dikkat etmeniz gerekiyor diyebilirim. Sanki bazı konularda hızlı bir yön değişimi var. Yani ikili ilişkilerle ilgili çok ani kararlar, beklenmedik gelişmeler hayatınızda
cereyan edebilir. İmajınızda bazı değişiklikler artık yapmak isteyebilirsiniz. Sanatsal çalışmalara, yaratıcılığa, kendinizi ortaya koymaya da açık bir dönemdesiniz. Zaten genel olarak kendinizi her ortamda aslında belli eden bir yapınız var. Ancak bu dönem dikkatler biraz daha fazla üzerinizde olabilir. Ve kendinizi sanki böyle sahnedeymişsiniz gibi, dikkatler üstünüzde gibi hissedebilirsiniz. Biraz hayat içerisinde ikili ilişkilerde, kariyerinizle alakalı konularda, kendinizle ilgili olan herhangi bir kararda esnek olmanız sizin için çok daha önemli olacak. Umarım Dolunay sizlere güzel sürprizler getirir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Başak ve yükselen Başaklar bu Dolunay 12 Şubat'ta ama etkilerini bizler bir hafta öncesinden almaya başlayacağız. Çok yoğun bir şekilde. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Ancak sizin haritanıza göre, şahsi haritanıza göre bambaşka etkiler de alabilirsiniz. Bunun da özellikle altını çiziyorum. Şimdi Başakların 12. evinde, yani arka planda kalan bir yerde gerçekleşecek bir dolunaydan bahsediyoruz. Gerçekten de kontrolün sizin dışınızda geliştiği olaylara gebe bir dolunay. Öncelikle rüyalarınız çok hareketli bu süreçte. Belki biraz uyku düzensizlikleri oluşabilir. Bilinçaltınız dediğim gibi hareketli, fark etmediğiniz, daha önce uyanmadığınız şeylere karşı bir farkındalık oluşmaya başlayabilir. Farkındalığınız yükselebilir. Aniden yurt dışına, deniz aşırı yerlere, uzak yerlere seyahat etme potansiyeliniz de var. İşlerinizle ilgili ya da çalışma arkadaşlarınızla ilgili böyle arkanızdan dönen bazı konuşmalar varsa, birilerinin görüşlerini duyabilirsiniz. Sizinle ilgili düşünceleri varsa bunlar ortaya çıkabilir. Böyle de bir dolunay. Ani yolculuklar, beklenmedik plansız seyahatler de bu dönem gündeminize gelebilir. Ayrıca genel olarak kalp sağlığınıza, varsa ev hayvanınızın sağlığına, sırt bölgenize ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Belki işte masajlar, terapiler, şifa çalışmaları, biraz kendinizle kalmak, uzaklaşmak bir şeylerden size çok daha iyi gelecektir. Umarım keyifli bir dolunay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Terazi ve yükselen teraziler bu dolunay 12 Şubat'ta ama etkileri bir hafta öncesinden tabii ki yoğun bir şekilde başlayacak demektir. Şimdi anlatacaklarım tabii ki sizin genel gündemlerinizi anlatıyor. Şahsi haritanıza göre bambaşka etkiler de alabilirsiniz. Daha doğrusu başka etkiler de alırsınız. 11. evinizde meydana gelecek bu dolunay, arkadaşlık ilişkilerinizi, dostluk ilişkilerinizi, gelecek hedeflerinizle ilgili kariyerden kazançlarınızı biraz daha fazla ön plana çıkartıyor demektir. Şimdi burada bir arkadaşınızla, bir dostunuzla belki bir fikir ayrılığına, belki bir anlaşmazlığa girebilirsiniz. Ve bu sizin aniden bir sebepten kopmanız, uzaklaşmanız gibi şeylere sebep olabilir. Belki bir maddi konudan kaynaklı veya dostunuzun, arkadaşınızın bir yer değişimi sebebiyle birbirinizden uzaklaşmanız gibi şeyler söz konusu olabilir. Yani aranıza bir mesafe de girebilir. Aşk, ilişkiler vesaire, tabii ki bunlar da sizin aslında odağınızda olacak konular. Fakat birazcık ne konuştuğunuza, ne söylediğinize böyle ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Kaygan bir zemin olacak çünkü bu dolunayda iletişimle alakalı. Dolayısıyla evet, bazı konulara uyanabilirsiniz, farkına varabilirsiniz. Ancak bazı konularda da bir anda böyle ağzımızdan hani bir kelime çıkar, tutamayız onu. Geri dönüşü de olmaz. Bunun gibi bir etki olacak bu dolunayda. Bu sebeple iletişime ekstra lütfen dikkat edin bu süreçte. Zaten terazilerin hani uzun ilişkiler evinde ve ortaklık, aynı zamanda da böyle evlilik konularını gösteren evde Venüs Koç burcunda seyahat ediyor. Ayrıca ilişkiler konusunda desteklense de yine de lütfen söylediklerimi atlamayın. Eğer Şubat'ın başı, ocağın son günlerinde birileriyle tanıştıysanız veya geçmişten gelen bir gönül ilişkiniz varsa, flörtünüz varsa, birileriyle konuşuyor duysanız, bu ara ilişki nasıl bir yöne ilerliyor bunu çok daha net görebilirsiniz. Yani ikili ilişkilerle ilgili konular netliğe kavuşabilir demektir. Tüm bu bahsettiğim konularla ilgili esnek olmak, güç savaşına girmemek, diretmemek gerçekten çok önemli olacak. Ani gelişebilecek, hızlı gelişebilecek gündemlere karşı da lütfen açık olun. Bu size daha çok yarayacaktır. Sosyalleşmek, arkadaşlarla planlar yapmak için de harcamalar yapmanız gerekebilir. Umarım çok keyifli bir dolunay süreci geçirirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Akrep ve yükselen akrepler, bu dolunay 12 Şubat'ta ama etkileri aslında bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde başlayacak diyebilirim. Şimdi anlatacaklarım tabii ki genel etkiler, ancak sizin şahsi haritanıza göre bu gündemler farklı da olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi akrepler için aslında çok böyle belirgin bir dolunay olacak gibi görünüyor. Sırayla gidelim. Öncelikle kariyerinizle ilgili
evinizle ilgili bağlantılı, daha doğrusu bazı stresli gündemler söz konusu olabilir. Kariyerinize belki evdeki bir krizden ötürü mola vermeniz gerekebilir ya da bir süreliğine ayrı kalmak isteyebilirsiniz. Bir işiniz, bir kariyerinizle alakalı süreciniz tamamlanabilir. Kariyerinizde daha popüler, daha böyle görünür hale de gelebilirsiniz. Hani aniden parlayabilirsiniz. Bir anda öne çıkan bir durumunuz da olabilir. İkili ilişkiler, arkadaşlıklar, dostluklarda da hiç beklemediğiniz gelişmeler kapıda gibi görünüyor. İşle ilgili tabii ki yeni ortaklıklar, ani gelişen ilişkiler, hiç beklemediğiniz anda, beklemediğiniz kariyer ve ilişkilerle alakalı gündemler bu birkaç hafta içerisinde sizi çok fazla ilgilendiriyor gibi duruyor. Kariyerinizle ilgili artık bazı şeyler sonuçlanabilir, tamamlanabilir. Bu aşamaya geçmiş olabilirsiniz. Aklınızda olan Ocak sonu ve Şubat başında olan gündemlerinizle ilgili de aslında bir neticelenme, sonuçlanma ve tamamlanma yaşayabilirsiniz. Daha fazla toplumun, insanların gözü sizin üzerinizde olabilir. Aile ve kariyeriniz arasında da bir denge kurmanız gerekebilir bu dönemde özellikle. Umarım sizler için de çok keyifli bir dolunay olur. Sizler için de böyle sürpriz ve güzel gelişmeler olsun dilerim. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Yay ve yükselen yaylar 12 Şubat'taki dolunay etkileri bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde başlayacak. Şimdi anlatacaklarım tabii ki sizin için genel etkilerdir ancak kendi şahsi haritanıza göre bambaşka etkiler de ayrıyetten alabilirsiniz demektir. Şimdi yayların tam da böyle kendi isteklerine uygun bir dolunay modeli gibi görünüyor şu an için. Uzak yerlere seyahatler, aniden çıkabilecek, aniden planlanan bazı yolculuklar, yurt dışıyla bağlantılı işler, yurt dışı bağlantılı böyle pasaporttur, işte vizedir, oturumdur gibi bunlarla ilgili gündemleriniz olabilir. İşiniz için aniden bir eğitim almaya da karar verebilirsiniz. Ya da belki siz eğitim veriyorsunuzdur. Hatta bu konularla ilgili böyle hızlı ve bir anda programı değiştirecek gündemleriniz olursa biraz daha esnek kalmaya çalışın derim. İşinizin sosyal medya kısmını varsa hızlı bir şekilde geliştirebilir ve yenilikler katabilirsiniz. Akademik işler, işte tezdir, yüksek öğrenimdir, projedir, hazırlanmadır, işte sınavlardır vesaire bunlarla alakalı belki zihinsel olarak biraz daha stresli bir dönem olabilir sizler için. En yakın çevrenizle ya da uzakta görüştüğünüz ama aslında yakınınız olan kişilerle iletişiminize biraz daha fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Keyifli, eğlenceli bir yolculuğa, seyahate çıkmakta tabii ki isteyebilirsiniz. Aynı zamanda Venüs'e aşk evinizden geçtiği için bu dönem ilişkilerle ilgili biraz böyle daha şanslı olduğunuz, aşk enerjisini de kendinize çekebileceğiniz böyle uzun ilişkiler, evinizden de tabii ki Jüpiter desteğini de alıyorsunuz. Daha şanslı ilişkilere başlayabilme potansiyeline sizler sahipsiniz. Umarım çok keyifli bir dolunay geçirirsiniz sizler de. Çok güzel yolculuklar, seyahatler, görüşmeler, ilişkilerle ilgili böyle sürpriz, güzel, şanslı başlangıçlar olur umarım sizler için de bir ışık olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Hoşçakalın. Oğlak ve yükselen oğlaklar dolunay 12 Şubat'ta gerçekleşecek ancak etkileri tabii ki bir hafta öncesinden çok yoğun bir şekilde başlayacak. Şimdi anlatacaklarım tabii ki çok genel etkilerdir. Sizin şahsi haritanıza göre başka etkiler de alabilirsiniz demektir. Başka gündemleriniz de olacak demektir. Şimdi oğlakların bu dolunay 8. evinde meydana geliyor. Burası daha çok böyle hani finansal konular, ortaklı kazançlar, vergiler, alacak, verecek, borçlar, sigorta, nafaka, miras gibi konulara işaret ediyor olsa da ameliyatlar, operasyonlar gibi riskli konulara da işaret ediyor. Bu ara böyle lüks şeyler için belki yatırım yapabilirsiniz. Hobileriniz, tatillere gitmek, keyif aldığınız şeylere aniden ve fazla harcamalar yapmak gibi gündemleriniz olabilir. Para çıkışlarınız olabilir. Bütçe gelir gider hesabı yapabilirsiniz. Çocuk varsa çocuklarla alakalı konular içinde harcamalar belki yapabilirsiniz. Plansız hatta böyle harcamalar da gündeme gelebilir. Belki bazılarınız evinizi güzelleştirmek için harcamalar da yapabilir. Ailenin ortaklığı, kazançlarıyla alakalı da bazı hesaplamalar içine girebilirsiniz. Yatırımlar, spekülatif yatırımlar, altın, borsa belki de şans oyunlarıyla alakalı konulardan yana biraz böyle inişli çıkışlı bir gökyüzü olacak sizin için. Yani çok fazla risk almamak gerektiğini düşünüyorum.
Psikolojik açıdan da biraz böyle dramatik olayların içerisine denk düşebilirsiniz. Umarım sizi çok daha fazla zorlamayan bir dolunay olur. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Kova ve yükselen kovalar, bu dolunay 12 Şubat'ta ancak etkileri bir hafta öncesinden başlayacak tabii ki. Çok daha yoğun bir şekilde. Şimdi anlatacaklarım genel etkilerdir. Ancak sizin şahsi haritanıza göre bu etkiler başka da olabilir. Bunun da altını çizmek istiyorum. Şimdi bu dolunay yükselen kovaların 7. evinde, yani ortaklık, ikili ilişkiler, davalar, yakın dostluklar, evlilik konularıyla bağlantılı olacak gibi duruyor. Öncelikle bazılarınız yer değişimi yapabilir. Bu süreçte taşınabilirsiniz ve bunlar ani gelişebilir hayatınızda. Bir yolculuğa çıkmak durumunda da kalabilirsiniz. Eğer ikili ilişkilerle ilgili böyle yolunda gitmeyen, zaten hani çürümüş, aslında böyle sancılı ilerleyen bazı konular varsa, özellikle evliyseniz aile içinde aniden böyle kopan, hiç beklenmeyen gündemlerden dolayı böyle sarsıcı gelişmeler ilişkileri kopartabilir. Aileden kaynaklı bazı stresler, beklenmedik belki çıkışlar, konular ilişkileri zora sokabilir. Fakat aynı zamanda hani hiç beklemediğimiz, hesapta olmayan, hızlı ve bir anda gelişen ilişkiler yine gündeme gelebilir. Duygular çok yükseliyor bu dolunayla beraber. Aşk enerjisi ve ilişki yaşama isteğiyle beraber bir ilişki başlatılabilir. Ancak bu dönem başlayan ilişkiler hızlı başlarsa hızlı bitme riskini de taşıyor. Bu yüzden hani istikrarlı olmak, gerçekten emek vermek ve çabuk tüketmemek gerekiyor bu dolunayla beraber. Bu sizin için, tabii ki dostluklar için de geçerli. Sadece partner ilişkinizle ilgili değil. Bazı dostlarınızla iletişimsel açıdan da bir gerginlik oluşabilir bugünler içerisinde. Ocak sonu ve Şubat başı görüştüğünüz birileri varsa, ortaklık olur, ikili ilişkiler olur. Bunların dinamikleriyle ilgili hani ne yöne gideceğinizi, ne yöne evrileceğini, bir aşka dönüşüp dönüşmeyeceğini ya da tam zıttı yönde karar verebilme potansiyelinizi de gösteriyor. Sadece esnek olunması gereken bazı koşullara daha yumuşak yaklaşmanız gerektiğini gösteren bir süreçten geçiyor olacaksınız. Umarım sizler için sürpriz aşkların, ilişkilerin, dostlukların, ortaklıkların başladığı keyifli bir dönem olur. Zorunlu değil, istekli olarak yer değişimleri umarım yaparsınız. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın. Balık ve yükselen balıklar, bu dolunay 12 Şubat'ta ve etkileri bir hafta öncesinden başlayacak çok yoğun bir şekilde. Şimdi anlatacaklarım tabii ki genel etkilerdir. Hani genel gündemlerinizi aktaracağım size, ancak şahsi haritanıza göre başka gündemleriniz de mutlaka olacaktır diyebilirim. Şimdi bu dolunay sizler için daha çok böyle işte 6. evde olduğu için iş, sağlık, ev hayvanlarınız, günlük rutinleriniz, düzeniniz, mesleğinizle bağlantılı konularla ilgili gelişmeleri anlatıyor. Daha çok işinizle ilgili belki bir tamamlanma, bir sonuçlanma döneminden geçiyor olabilirsiniz. Bazılarınız işle ilgili Ocak sonu Şubat başı yaşadığı olayların, görüşmelerin, konuşmaların sonucunu alabilir bu dolunayla beraber. Yani bu 2 haftalık süreç içerisinde. Bazılarınız için de işten ayrılma, işi bırakma süreci olarak da çalışabilir. İşle ilgili aklınıza çok böyle parlak ve yaratıcı fikirler bu dönemde tabii ki gelebilir. Bunları bir kenara mutlaka not alın derim. İleride belki bunları kullanmak isteyebilirsiniz. Özellikle Mart ayında hani bu fikirler iyice demlenir ve daha sonrasında bunları belki harekete geçirmek için, daha doğrusu hayata geçirmek için aksiyon alabilirsiniz. Her ne kadar böyle sağlık evinizde olsa da sizin kadar hani ev hayvanınız varsa onun da sağlığı çok ön plana çıkıyor. Özellikle bu sıralar böyle sizin de kalp sağlığınıza, sırtınıza, kan dolaşımınıza ayrıca dikkat etmeniz ya da kontrollerinizi yaptırmanız gerekebilir. İşle ilgili arkanızdan dönen ya da bazı stresli konuşmalara, güç savaşlarına çok girmemeye gayret edin. Maddi konularla ilgili de biraz daha böyle sizin için şanslı dediğim bir dönemden geçebilirsiniz. İş değişimi, meslek değişimi, işle ilgili de bir projenin sonlanması, artık bir karar vermenize söz konusu olabilir. Umarım sizler için de gerçekten çok keyifli bir dolunay süreci olarak geçer. Başka videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı da lütfen unutmayın.